Bugün doğru nefes alma tekniklerinden bahsedeceğim. Doğru nefes aldığımızda hayatımızın nasıl değiştiğini, nasıl sakin kalabildiğimizi, stresli anlarımızda, sıkıntılı anlarımızda nasıl sükunet içinde sakin kalabildiğimizi göreceğiz. Sahi siz gerçekten doğru nefes alabildiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru nefes almak nedir? Bebekleri hiç incelediniz mi? Bebekler doğdukları andan itibaren doğru nefes alırlar. O yüzden çok canlıdırlar, enerjiktirler. Enerjileri belli bir süre büyüyen bebekler, tabii bir aylık bebekten bahsetmiyorum. Daima enerjiktirler. 2-3 yaşındaki çocukları düşünün, hoplarlar, zıplarlar vesaire. Çünkü doğru nefes alırlar. Vücutlarına doğru nefes aldıkları için vücutlarına fazlaca yettiği kadar oksijen girdiği için canlı, enerjiktirler. Daha sonra büyüdüğümüzde bizler gibi belli bir yaşlara geldiğimizde doğru nefes almayı unutuyoruz. Doğru nefes almayı unuttuğumuz için de stres anlarında, sıkıntılı anlarımızda vücudumuz sakinleşemiyor, gevşeyemiyor. Dilerseniz bunun arka planına bahsedelim. Daha sonra nasıl nefes alacağımızı göstereceğim. Beynimizden bahsedeyim. Beynimizin 3 kısmı var. Birincisi beyincik dediğimiz, beyin sapı dediğimiz, reptilyan dediğimiz alt beyin kısmı. Bu beyin kısmı savaş veya kaç işlemi yapıyor. Binlerce yıl önce atalarımızdan gelen DNA'larımızla, yani o zamanki şeyler de aynıydı. Beynimizin hareketi yine aynı, şimdi de aynı. O zaman dışarıya çıktıklarında bir tehlike varsa ya onunla savaşıyorlar ya da kaçıyorlardı. Böyle bir stres altına girdiğimizde beynimiz aynı tepkiyi veriyor. Yani bu arka taraftaki alt beyin devreye giriyor, ya savaş ya kaç diye emir veriyor. Bu esnada vücudumuz, beynimiz daha doğrusu kortizol salgılıyor, adrenalin salgılıyor. Ve biz stres olmaya başlıyoruz. Stres olduğumuzda kalbimiz hızlı hızlı artıyor ve hızlı hızlı çarpıyor vesaire. Kalp atım hızlarımız artıyor. Bunu engellemenin yolu doğru nefes almak. Doğru nefes aldığımızda vücudumuza yeterli oksijen girdiğinde beyin diyor ki ha tamam bir problem yok, sakinleşebilirim diyor ve kortizolu veya adrenalin basmayı bırakıyor. Beynimizin ikinci bölümü var. Orta beyin dediğimiz yer. Duygular, düşünceler burada işleniyor. Hayatımızı bu şekilde idame ettiriyoruz, öyle söyleyeyim. Biz insanlar olarak duygusal varlıklarız. Şöyle bir örnek vereyim. İki kişi bir arkadaşımla beraber bir kazak almaya gittiğimizi düşünelim. Kazağın amacı bizi işte kış aylarında soğuktan korumak, aslında mantık olarak bu. Fakat duygularımız burada devreye giriyor. Ya oradaki kişinin bizi yönlendirmesiyle ya kendi baktığımızda başka bir şeyi hatırladığımız için, sevdiğimiz bir renk için. Örnek veriyorum, ben mavi renkli bir kazağı seçiyorum. Yanımdaki arkadaş beyaz renkli bir kazağı seçiyor. Bunun gibi duygular ve düşüncelere karar veren kısım orta beyin. Bir de ön beyin var, frontal korteks denilen. Ön beyin aslında bizi insan yapan, dur, yapma, etme, günah, bunu yapma şeklinde bize emirler veren, bizi biraz hayvanlardan ayıran kısım burası. Aynı zamanda bu dünyayı, teknolojiyi veya tasarımı yapan yer burası. Bu evler, bu binalar, bu teknolojiler falan bu ön beyinle yapılıyor. İşte bunları anlattıktan sonra doğru nefes tekniğine geçeyim. Normalde şimdi konuşurken bile belki fark etmişsinizdir. Siz de dinlerken kendinize bakın. Çoğu zaman, normalde demeyeyim de çoğu zaman biz ciğerlerimizden nefes alıyoruz. Bakın şimdi nefes alacağım, ciğerlerim yükselecek. Gördünüz mü? Devamlı gün içinde bu şekilde nefes alıyoruz. Ciğerlerimize nefesi çektiğimizde tam kapasite ciğerlerimiz dolmuyor. Tam kapasite oksijeni alamıyoruz. Oksijeni alamadığımız zaman da dediğim gibi böyle normal zamanda hissetmiyoruz ama sıkıntılı olduğumuz zamanlarda, ani stres durumlarında ve başka durumlarda problemler yaşıyoruz. Doğru nefes almak şudur arkadaşlar. Doğru nefes diyaframdan alınır. Elinizi ben şimdi karnıma koyuyorum. Şöyle göstermeye çalışacağım ama çok da gösteremiyorum. Elinizi karnınıza koyun. Oturduğunuz bir yerde. Aslında yatarken yapmak çok daha güzeldir. Nefes aldığınızda karnınızın şiştiğini hissetmeniz lazım. Elinizi koyun. 4-4-4 kuralı var burada. 4 saniye nefes alıyoruz. 4 saniye bekliyoruz. 4 saniyede veriyoruz. Şimdi beni izleyin. Ben yapacağım.
Önce burundan 4 saniye nefes alıyorum. Bakın. 4 saniye tutuyorum. 4 saniye de ağzımdan veriyorum. Bir daha yapalım. Dikkat ettiyseniz belki göremiyorsunuz ama siz kendiniz de bunu yapın. Diyafram yani karnımızın şişmesi gerekiyor. Doğru nefes tekniği budur arkadaşlar. Bu şekilde doğru nefes aldığınızda fazla yapmayın bu arada. Fazla yaparsanız fazla oksijenden dolayı başınız dönebilir. Böyle bir koltuğa veya bir yatakta yatarken yaparsanız daha da rahat hissedebilirsiniz. Özellikle uykudan önce yaparsanız rahat bir uykuya geçebilirsiniz. Tabii bunun yanında böyle dinlendirici müzikler de dinlerseniz, şifa müzikleri ki kanalımda da bunu paylaşıyorum, bunları paylaşıyorum. Buraya da koyarım. Çok daha güzel olur. Bunu hemen kazanmanız mümkün olmayabilir. Hayatınıza geçirmeniz mümkün olmayabilir. Yani doğru nefes almayı. Ama lütfen aklınıza geldikçe bunu yapın. Doğru nefes almayı hayatınıza yerleştirin. Şöyle düşünün, bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Bir anda bir stres oldu. Yöneticinizden bir uyarı geldi. Bir mail geldi veya bir arkadaşınız çok üzücü bir şey söyledi veya başka bir şey de olabilir. Kötü bir haber de almış olabilirsiniz. O an hemen böyle bir strese giriyoruz. Nefes alışverişlerimiz hızlanıyor. O hızlı nefes alışverişinde tabii ciğerlerimizden alıyoruz ve nefes yetmemeye başlıyor. Biraz önce videonun başında bahsettiğim beynimizde bu hareketleri başlıyor. Kortizol salgılanmaya başlıyor, adrenalin oluyor vesaire. Orada derin nefes alırsanız, bu aklınıza gelir de hemen derin nefesler alırsanız birkaç kere, ayaktaysanız oturabilirsiniz tabii. Vücudunuzun sakinleştiğini göreceksiniz. Sakinleşecek. Beyin de diyecek ki ha tamam çok büyük bir problem yok, bir savaş kaç durumu yok. O yüzden sakinleşeyim diye. Bunu ben hayatımda uyguluyorum. Uzun zamandır uyguluyorum. İyi ki de öğrenmişim. Öğrendiğimden beri de çok işime yarıyor. Şeyde de şeyden de örnek verebilirim. Orada da görebilirsiniz. 100-200 kişiye böyle çok büyük bir kalabalığa bir sunum yaptınız mı, bir konuşma yaptınız mı bilmiyorum. İlk kez yapanlar genelde çok heyecanlanırlar. Bu heyecandan dolayı da başlarken bazen sesin titremesi de olabilir. Belki fark etmişsinizdir. Yani konuşurken ses titremeye başlar böyle. Orada yavaşça böyle bir es verip cümleyi bitirip yavaş yavaş içinizden nefes aldığınızda yine sakinleşeceğinizi görebilirsiniz. Kaygı bozukluğu, anksiyete gibi durumlar yaşayanlar için de nefes çok çok önemlidir. Nefesi hayatımızda çıkarmayalım. Doğru nefes almayı çıkarmayalım tabii ki. Yoksa 2 dakika nefes alamayınca olay bitiyor. O yüzden doğru nefes almanın hayatımızda çok çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bunun için biraz dediğim gibi bebekleri inceleyin. Ee, YouTube'da başka yerler de var. Oralara da bakabilirsiniz. Doğru nefes alma teknikleri diye. Ama temeli bu. 4-4-4 diye aklınızda kalırsa bu doğru nefes teknikleriyle beraber vücudunuza daha fazla oksijen girecek. Çünkü oksijen yaşamımızın temel yapı taşı. Yani oksijen olmadan hayat devam etmiyor. Stresli ve problemli zamanlarda bunun çok işe yaradığını göreceksiniz. Kaygı bozukluğu yaşanan durumlarda da, anksiyete vesaire o tür durumlarda da ben tabii bir uzman değilim ama en önce önerilen şey doğru nefes alma, yavaşça nefes alıp sakinleşme. Sonra 5 duyumuzu kullanarak aslında, onu da farklı bir videoda yaparım. 5 duyumuzu kullanarak farkındalığımızı arttırmak, o an içinde bulunduğumuz durumda, o ana odaklanarak aslında kaygı bozukluğunda bitirebiliyoruz. Son söz olarak dediğim gibi nefes almayı, doğru nefes almayı unutmayın. Eğer bunu yaparsanız, hayatınıza sokabilirseniz, hayatınızda çoğu şeyin değiştiğini görebileceksiniz. Çünkü hayat bildiğiniz gibi böyle süt liman değil. Hep bir gül bahçesi bize vaat edilmedi. Sıkıntılar var, dertler var, ölüm haberleri var, yakınlarınızla ilgili veya sağlıkla ilgili bir sürü haberlerimiz veya kendimizle ilgili de olabiliyor. Bu tür durumlarda sakin kalabilmek için doğru nefes almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.